Arkadaşlar bu fermuarlı ve cepli göz için fermuarın şu kenar kısımlarını, uç kısımlarını kapatacak parçalar dikmemiz gerekiyor. Hem fermuarın boyu uzayacak hem şu metaller gözükmeyecek. Bunun için şu şekilde bakın şöyle eni 3 santime, yüksekliği 5 santim olacak boyutta kumaşlar kestim. Şöyle 1,5 santim kadarını katladım ve şöyle ütüledim. Şunu da aynı şekilde ve bunu makinayla bunun kenarına şöyle dikiş makinesiyle tutturacağız. Bu şekilde dikeceğim. Bunu da şöyle çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunu da buraya tutturacağız. Bu şekilde arkadaşlar şöyle makineye çekeceğiz. Makine dikişimi çektim. Şu hizadan fermuarın hizasından kumaşı kesiyorum. Bu şekilde kumaşı kesiyorum. Evet. Fermuarım bu şekilde hazırlanmış oldu. Fermuarı dikeceğim. Kumaş parçalarının bu kısımlarını bu şekilde katladım ve ütüledim. Bunların ölçülerini tek tek vereceğim. Gerçi bu ölçü yaptığınız çantanın boyuna göre değişecek ama ben yaklaşık fikir olsun diye söyleyeceğim. Şimdi fermuara böyle dikilecek olan kısmını arkadaşlar ütülüyorum. Bunu bu şekilde tutturacağız. Makine dikişi çekeceğiz arkadaşlar bunları. Aynı şekilde bu tarafı da bu şekilde dikeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde iki taraftan makine çekeceğiz. Fermuarı ana parçaya diktim. Bu şekilde oldu. Şimdi bunun kenarlarını bu şekilde birleştirelim. Bu şekilde yanlarını dikeceğim arkadaşlar. İki yanını dikeceğim arkadaşlar. İki yanını. Şu alt kısmını en son dikeceğiz. Şu yan taraflardan şöyle şuradan itibaren ve şuradan itibaren dikiş atacağım. Fermuarlı cebimin şu işaretlediğim yerlerden diktim. Şöyle gördüğünüz gibi altı açık bir cebimiz oldu. Bu altını da en son dikeceğiz.
Bunun ölçüsünü ben size söyleyeyim. Yaklaşık dediğim gibi çantanın boyuna göre bunun boyu değişir. Bunun şöylesi, şu kenardaki paylar dahil 25 santim. Şöyle yüksekliği ise 16,5 santim. Şimdi buna uygun biz diğer ceplerini yapacağız. Bunun da arkadaşlar şu mesafe 25 santim. Şurası yine bunun da 16 santim olacak. Bunun içine de şöyle cep dikeceğiz. Ayrıca bir cep dikeceğiz. Bunun yalnız şu kısmına dikiş atacağım. Bir de bunun içine arkadaşlar şu şekilde minik cep dikeceğiz. Bu cebin de şöylesi 16,5 santim. Şu yüksekliği 10 santim olacak. Ve bunların şu kısımlardan arkadaşlar şöyle makine çekeceğim. Buna ve şunun 4 tarafına makine çekeceğim. Şöyle şuradan makinamı çektim. Bunun da 4 tarafına makine çektikten sonra bunu bu şekilde buna dikeceğim. Bu şekilde şöyle arkadaşlar buradan ve buradan dikeceğim ve şurası cep olacak. Bakın gördüğünüz gibi cepleri diktim. Böyle 2 tane de körük yapacağız. Bunların hepsinin tek tek resimlerini çekeceğim ve şöyle bir tane daha var. Aynı şekilde 2 tane körük arkadaşlar. Bunların da şu kısımlarından şöyle makinesini çektikten sonra şuna ve bunlara birleştireceğim. Arkadaşlar bakın şunları dikmiştim ya, şu fermuarlı göze birleştireceğim bunları. Bunları birleştirmeden önce, şunları birleştirmeden önce arkadaşlar şu ana gövdeye körükleri dikeceğiz. Körükleri şu şekilde dikiyorum. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Şöyle olacak körükler. Bunu dikmek için şu şekilde davranıyorum. Körüğümü şöyle ortaladım. Yüzü içeride kalacak şekilde şu şekilde ortaladım arkadaşlar ve açtım. Şöyle. Bunun içine oturtuyorum. Şu şekilde. Şöyle. Ve bunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra bu kısma arkadaşlar iğne diyorum. Buraya şu şekilde makine dikişi çekeceğiz. Şu kısma. Böyle. Makine dikişimizi çekeceğiz. Makinesini çektim. İğnelerini çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. 2 taraflı körüğümüz oldu. Şu şekilde oldu körüklerimiz. Şimdi bu körükleri arkadaşlar şununla birleştireceğiz. Bu biliyorsunuz 2. bölümümüz. Bunu da şununla birleştiriyorum. Şöyle. İğneleyeceğiz bunu da. Ve bunu da.
Bu şekilde iğneleyeceğiz arkadaşlar. Böyle açıldığı zaman bakın. Şurası fermuarın bir gözü oluyor. Şurası altını sonra dikeceğiz. Şurası ayrıca minik bir cep. Şurada genel cep. Şimdi burayı bu şekilde şöyle makine çekeceğiz. Buradan. Ve buradan makine çekeceğiz. Bu şekilde. Böyle makine çekeceğiz. Bakın arkadaşlar. Burayı gördüğünüz gibi diktim. Bu şekilde oldu. Şimdi şunu da aynı şekilde buraya dikeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar, bunu da buraya iğneliyorum. Şöyle şu şekilde iğneledim. Bakın şurayı da aynı şekilde. İğneliyorum. Şimdi arkadaşlar burayı da aynı bu şekilde makinama çekeceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu kısmını da diktim. Diğer bölümü de. Bunları çıkartıyorum. Şu fazla kısımlarını kesip alıyoruz. Ve bunun alt tabanını birleştireceğiz. Şu fazlalıklarını alıyorum arkadaşlar. Bunlar çantanın içinde kalacak. Çünkü çantaya dikeceğiz bunu. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle körüklerini ayarlayacağız. Şöyle ayarladıktan sonra arkadaşlar bu kısmını makine dikişi dikeceğiz ve bu şekilde çantamıza monte edeceğiz bunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantanın şu şeyin gözün şu uç kısımlarını diktim. Şu şekilde 5 tane gözü oldu. Burası bir. Şurası küçük. Şurası genel göz. Burası küçük. Burası genel göz. Bu çanta astarını arkadaşlar yapacağınız herhangi bir çantanın içine rahatlıkla monte edebilirsiniz. Bunu kağıt çanta için bir hanım izleyici istemişti benden. Sağlık sorunu yaşadığım için buna hemen cevap veremedim, yapamadım ama şimdi kendimi toparladım ve hemen yapıp paylaşıyorum. Umarım denk gelir ve izler. Evet, videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.